Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eisenhower matrisini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu ABD Başkanı Eisenhower tarafından popüler hale getirilmiş bir zaman yönetim aracıdır. Temel mantığı karmaşık gibi görünen işler arasında net bir önceliklendirme yaparak zamanı, kaynakları ve çabayı en etkili şekilde yönetmek üzerine kuruludur. Görevlerin önem ve aciliyetine göre 4 kategoriye ayrılır. Bu matrisin diğer tüm detaylarıyla ilgili bilgileri ve önceliklendirme matrisi arasındaki farklardan grafik yapımının ilerleyen aşamalarında bahsedeceğim. Şimdi grafimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Grafimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa ekle şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Hazırladığım örnek çalışmada bir firmada çalışıyorum ve tamamlanmayı bekleyen 20 tane görevim var. Eisenhower matrisi iki temel kritere dayanır. Bunlar önem ve aciliyettir. Ve bunlar da ölçüt olarak katı ve kesin kurallı ikiye ayrılır. Yani ya öyledir ya da böyledir. Üçüncü bir seçenek yoktur. Bu durumda da iki temel kriteri iki kesin ölçüte ayırdığımızda karşımıza acil veya acil değil, önemli veya önemli değil seçenekleri çıkmaktadır. Bu kısmı grafikte ayırabildiğimiz gibi veri tablomuzda yapacağımız hesaplamalarla da ayırabiliriz. Bu yüzden şuraya geliyorum ve bu hesaplamayı burada yapacağız şimdi. Shift eşittir eğer B2 yani önem küçük ve eşit ise 5'e, çift tırnak önemli değil, çift tırnak noktalı virgül büyükse önemli, çift tırnak parantez kapatıyorum, enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Formülümü Ctrl R ile sağa çektiriyorum. Acile geliyor. Şimdi buradaki isimleri değiştireceğiz. Yani önemli yerine acil, acil değil ve acil yazacağız. Bunları da aşağı çektiriyorum. Şimdi bana burası rehberlik yapıyor. Şimdi şunların başlığını da alalım. Şuraya koyalım. Şunları da şöyle çerçeve içine alalım. Burasından sonra gizleyeceğiz. Şimdi puanlama kısmı şöyle yapılıyor. Küçükten büyüğe doğru artan şiddeti önem ve aciliyet durumuna göre yapılmalı. Bu sayede de göreviniz grafikte olması gereken alanda bulunup sizi yönlendirecektir. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Bunun için şu alanı seçiyorum. Ekleye geliyorum ve şuradan şunu dağılım grafiğimi seçiyorum. Şimdi grafik başlığımı kaldıracağım. Diğerleri şu serileri de kaldıralım. Diğerleri şimdilik kalabilir. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle bir işlem var. Veriyi seçiyorum ve buradan seri 2'yi kaldırıyorum. Sadece seri 1'e bırakıyorum. Bunu da düzenle diyorum. Şuraya geliyorum. X değerimiz için acili alacağım. Y değerimiz için ise önemi alacağım. Şuna geliyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Şurayı 0, şurayı da 11 yapacağım. Aynı işlemi bunun için yapacağım. 0 ve 11. Şimdi grafiğimizi ortadan 4'e bölecek bir tane nokta ekleyeceğiz. Bunun için veri seç diyorum. Ekle. X değerime 5,5, Y değerime 5,5 değerlerini ekliyorum. Bakın grafiğimin şurasına bir tane nokta eklendi. Noktamı seçiyorum. Biçimden seri 2. Buradan grafik tasarımından hata çubuklarını seçiyorum ve yüzde diyorum. Daha sonra hata çubuklarımı seçiyorum. Hata çubuklarını biçimlendir. Buradan şunu seçiyorum. Değerimi 100 yapıyorum ve ucu açık diyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Aynı şekilde ucu açık. Buna da %100 diyorum. Ve bu çizgileri siyah yapıyorum. Ve biraz da kalın yapıyorum. 2'ye kadar çıkaracağım. Aynı şekilde şunu da
Tekrar grafiğimi seçiyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım buradan. Yine grafiğimi seçiyorum. Çizim alanını biçimlendir. Dolgu yok. Düz çizgi siyah olacak ve kalın olacak. 2 yapacağız. Bu şekilde. Görünüm. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimi seçiyorum. Dışını. Dolgusu yok. Ana hat yok diyorum. Burada hata çubuklarımız kısa kalmış. Bunun sebebi şu. Veri seçe geliyorum. Şuradan düzenle diyorum. Şurada bakın noktalı virgül görünüyor. Ben bunu virgül yazmıştım ama yanlış yaptım. Nokta olacak burada. Şuradaki noktalı virgülleri siliyorum. Nokta yapıyorum. Zaten düzeldiğini görüyorsunuz burada. Şu anda düzeldi. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Buradan veri etiketleri diyorum. Veri etiketlerimi seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Hücrelerdeki değer diyorum ve şuradaki görevleri seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan y değerlerini kaldırıyorum şunları. Daha sonra şuradaki şeyi düzeltelim. Eksenleri düzeltelim. Şurası 1 1 artsın. 2 2 değil. Şimdi veri etiketlerimi seçiyorum. Buradan kalın yapıyorum ve biraz büyütüyorum. Ve siyah yapıyorum bunda. Daha sonra yine bunları seçip etiketleri biçimlendirip sola gelmesini istiyorum bunların. Bunu kapatıyorum. Şuradaki 5.5'u siliyorum ve şuradaki sarı noktayı gizleyeceğiz. Evet, görünmüyor artık. Şunları seçiyorum. Sağ klik ekseni biçimlendir. Ters sırada değerler diyorum ve bunları yukarı alıyorum şu şekilde. Daha sonra tekrar grafiğimi seçip buradan eksen başlıklarını alacağım. Bu şekilde. Eksen başlıklarımıza siliyorum bunları. Önemli. Boşluk bırakıyorum. Önemli değil. Bunları Ctrl A ile seçiyorum ve kalın yapıp büyütüyorum. Şuna da acil değil. Boşluk bırakıyorum. Acil diyorum. Ctrl A ile seçtim. Kalın yaptım ve büyütüyorum. Evet, 18 18. Biraz daha boşluk bırakıyorum. Şöyle ortaya gelecek şekilde. Şu eksenleri kaldırabilirim artık. Bunlarla işim bitti. Yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. Eksenlerin başlangıç noktası burası. 0'dan 11'e kadar gidiyor. Buradan da 0'dan 11'e kadar gidiyor. Yani önem ve aciliyet derecesi şu şekilde artıyor. Bu şekilde de azalıyor. Eksenleri kaldırdık. Şunu ayarlayalım biraz. Yalnız buradaki boşluğu biraz silelim. Tam olmadı. Ortaya gelmesi lazım. Şunu da biraz sağ tarafa kaydıralım. Şurası ortaya gelsin. Buraya ortaya gelsin. Şunu da biraz yukarı alalım. Şimdilik iyidir. Şimdi grafiğimizin son eklemesini yapalım. Yani şuradaki görüntüyü vereceğiz. Bunun için bir tane PowerPoint sayfası açıyorum. Şuradan yeni slide diyorum. Daha önce yaptığım bir uygulamayı yapacağım. Buraya geliyorum ve burada ekle şekillerden şu kareyi alıyorum. Bunu büyüteceğim. Şu köşeden tutup bu kırmızı çizgiden faydalanacağım. Tam ortada şu anda. Bunun ana hatını kaldırıyorum. Rengini şu köşede yeşil yapacağız. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bunu şuraya alıyorum. Burada mavi olacak. Her ikisini de kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Şuraya alıyorum bunları. Şu sarı olacak. Şu turuncuyu seçelim. Şu da kırmızı olacak.
Ben diğerinde yapmamıştım ama burada şunu ekleyebiliriz. Tekrar ekleye geliyorum. Şekillerden şu kare ekliyorum. İçine de şunu yazıyorum. İptal et. Tabii büyük harflerle yazalım. Önemli değil. Acil değil. Bunu büyütüyorum. Ve şunu Shift Enter'la aşağı alıyorum. Şimdi şunu büyüteceğim. Kalın yapıyorum, büyütüyorum. Rengini koyu yeşil yapacağım şu şekilde. Bunu da seçiyorum. Bunu da koyu yeşil yapıyorum. Ama kalın yapıp biraz küçültüyorum. Şimdi tamamı seçiyorum. Dolgusu yok. Ana hattı yok. Bunu alıyorum şu köşeye. Ekleyeceğim. Ctrl C, Ctrl V, bunu alıyorum şuraya. Şu köşeye alacağım. Yazının tamamını seçiyorum. Delege et diyorum. Shift Enter'la aşağı geçtim. Önemli değil ama acil diyorum. Şimdi bu yazımı seçiyorum. Bunu küçülteceğim. Şunun kadar yapacağım. Bu kaçtı? 14'tü. Bunu da 14 yapacağım. Şu 32 idi. Bunu da 32 yapalım. Ha, tamam, burası kalsın. Ctrl A diyorum. Bunun da rengini şöyle koyu mavi yapacağım. Şimdi her ikisini de seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Ve şu köşeye alacağım bunları da. Ctrl C diyelim. Ctrl V. Şunu alalım bu köşeye. Şuna geliyorum. Ctrl A, hepsini seçtim. Planla diyorum. Shift Enter'la aşağı geçtim. Önemli ama acil değil. Bunları seçtim. 14'e kadar indireceğim şurayı. Ctrl A ile hepsini seçtim. Bunun da rengini şunu seçeceğim. Şuraya geliyorum. Ctrl A ile bunları seçtim. Hemen yap diyorum. Shift Enter ile aşağı geçtim. Önemli ve acil diyorum. Ctrl A ile tekrar seçtim. Rengini şu koyu kırmızıyı seçtim. Şu alttaki yazıyı seçiyorum. Bunu da 14'e kadar indiriyorum. Şimdi dosya farklı kaydet diyorum. Masa üstüne atacağım bunu. Bunu PNG olarak kaydet diyorum. Yalnızca bu slide diyorum. Excel'imi açıyorum. Çizim alanını biçimlendir. Buradan resim veya doku dolgusu diyorum. Ekle. Dosyadan masaüstü diyorum. Ve buradan sunu 1 seçiyorum. Şuradaki noktaları şuradaki gibi yapalım. Seçiyorum bunları. Veri serisini biçimlendir. Şuradan işaretçiye geliyorum. Bunu 15'e kadar çıkardım. Dolgusu beyaz olsun. Kenarlığı siyah olsun. Ve biraz kalın olsun. Grafiğimi biraz büyüteyim. Şunları gizleyebilirim artık.
Eisenhower matrisi ile önceliklendirme matrisi arasındaki benzerlik ve farklardan bahsedecek olursam, benzer özellikleri her ikisi de zaman yönetimi ve kaynakların etkili kullanımı için görevlerin önem ve aciliyetine göre sıralanmasını sağlar. Ayrıca her ikisi de görevleri değerlendirmek için iki temel kriteri kullanır. Bunlar önem ve aciliyet. Ve son olarak her ikisi de 4 bölgeye ayrılır ve görevler bu bölgelere yerleştirilir. Farkları ise öncelikle odak noktaları. Eisenhower matrisi daha çok bireysel zaman yönetimine odaklanırken, önceliklendirme matrisi proje, iş süreçleri ve ekip görevlerinin yönetimine odaklanır. Kullanım amacı olarak Eisenhower matrisinde kişisel görevler günlük, haftalık veya aylık planlanırken, önceliklendirme matrisinde amaç, iş süreçleri, projeler ve stratejik kararların yönetimidir. Yapılandırma olarak ise Eisenhower matrisi önem ve aciliyet şeklinde daha standart ve sabit kriterlerle yapılandırılmıştır. Önceliklendirme matrisinde ise kullanıcının ihtiyaçlarına göre kriterler özelleştirilebilir. Örnek, risk, kazanç, bütçe, kaynak gereksinimi gibi. Şimdi grafiğimizin çalışması ile ilgili birkaç örnek yapalım. Örneğin görev 1. Ben bunları siliyorum buradan. Görev 1 benim için önem olarak 10. sırada, yani yüksek öneme sahip. Aciliyet olarak ise çok fazla aciliyeti yok, 3 diyorum. Bakıyorum nereye gitti. Önemli ama acil değil. Görev 2. Önem olarak çok önemli değil, 2. derecede. Aciliyet olarak ise 9. derecede diyelim. Bakın. Önemli değil ama acil. Son olarak görev 3. Önem olarak 4, aciliyet olarak 4 diyelim. Acil değil, önemli değil. Şöyle yapalım. Her ikisi de acil şeklinde ve önemli şekilde yapalım. Görev 4'ü. Şurada. Şimdi buraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. 1'den 10'a kadar diyeceğim. Ctrl R. Aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.